Miftahül Kulûb, kalplerin anahtarı. Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi. İnabe. Yukarıda Kamil Mürşid'in 3 alameti anlatılmış, sıfatları belirtilmişti. O alametlere ve daha sonra anlatılanlara derinden bakan, özünde ve sözünde doğru olan aşık hemen onu bilir, bulur. Onu bulduğu anda dahi şekke, şüpheye düşüp, oyalanma ile vakit kaybetmemelidir. Edeple, destur isteyerek huzuruna varmalıdır. Uğurlu ve mutlu elini tutup öpmelidir. İçli dışlı bendeliğe kabul etmesini rica ile niyazda dilemelidir. Allah'ın rızasından başka bütün talepleri içinden çıkarıp atmalıdır. Kalbinde sırf Allah'ın rızası olmalıdır. Saf, temiz kalple huzurda oturmalı, vereceği emirleri beklemeli, yapacağı işaretleri gözetlemelidir. Her ne emir verirse ağırdan almadan kabul etmelidir. Kesin olarak tereddüdü belirten bir söz etmeden ona doğru dönüp durmalıdır. İşte böyle bir halle mürit ortaya çıktığı zaman kalbi yöneten mürşid, mürit huzurdayken kendi kalbine bakar. Aradan 1 dakika geçtikten sonra ortaya çıkan durum ne ise ona göre inabe verir. Eğer mürşid böyle bir teveccühle işi sonuçlandırmaya güçlü değilse, o zaman müride tembih eder ki istihareye yatsın. Kendisi de aynı gece Resulullah Efendimiz'e teveccüh eder, şöyle bir dilekte bulunur. Şu isimde bir ümmetin inabe etmek istiyor. Kendisine istihare etmesini ısmarladım. Resulullah her ne yönde emir ve ihsan buyurur ise o şekilde inabe verir. Şeyh'te anlatılan 2 çeşit güçten hiçbiri yok ise o zaman başka türlü hareket eder. Müride ısmarladığı gibi kendisi de o gece istihareye yatar. Ortaya çıkan emir ve işarete göre inabe verir. Sonra inabe vereceği zaman müridi huzuruna alır, diz dize oturtur. Önce kendisine teveccühü anlatır. Daha sonra alnını müridin alnına dayar. 10 dakika veya 15 dakika kadar teveccüh eder. Bundan sonra müridin sağ elini kendi sağ eline alır. Kendisine şu 5 şartı yerine getirmesini emreder. 1. şart, devamlı abdesti bulunmak. 2. şart, farz olan 5 vakit namazını hiç bırakmadan vaktinde ve zamanında kılmak. 3. şart, kazaya kalmış namazı ve orucu varsa bütünüyle hepsini eda etmek. 4. şart, yalan söylemekten, gıybet etmekten tam manası ile sakınıp geri durmak. 5. şart, hiçbir kimsenin aleyhinde bulunmadan daima kendi kusurunun affını dilemek. Bunları mutlaka yerine getir, diyerek müride tembih eder. Bundan sonra müridin kabiliyeti ve tecellisi neyi gerektiriyorsa o yolda kendisine okuması gerekeni emreder. Mesela Fethiye, istiğfar, salatu selam, ismi celal okumak gibi. Bunların hangisi onun haline yakışır ise onu ders olarak vermelidir. Daha sonra Estaizu billah, Allah'a sığınırım diyerek Fetih suresinin şu 10. ayetini okumalıdır. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Yedullâhi fevqa eydihim femen nekâthe fe innemâ yenkuthu alâ nefsih. وَمَنْ أَوْهَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Onlar ki seninle biat ediyorlar, ancak Allah ile biat etmektedirler. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Her kim sözünden dönerse kendi aleyhine olur. Her kim de Allah adına verdiği sözü yerine getirirse
kendisine büyük bir mükafat verecektir. Daha sonra da Fatiha suresini okuyup işi bağlar. Bundan sonra müride gereken ve yakışan odur ki, verdiği bu söz üzerine kuvvetlice dura, ayağını pek basa. Bu sözü bozmamak için de çok önem vere. Zira müridin uyması gereken şartların bir başkası da budur. Zira en küçük tembellik verilen sözün bozulmasına neden olur.